Düşünün, her videosu ortalama 200 milyon izleniyor. Bu dünyadaki insanların %2 ile 3'ünün her videosunu gördüğü anlamına geliyor. Bazen bu oran %4'e bile çıkıyor. Kıyas yapalım. En büyük televizyon programları bile böylesine büyük bir kitleye ulaşamıyor. MrBeast böylesine bir izleyici kitlesine ulaşmayı nasıl başardı? MrBeast'in sıfırdan dünyanın en büyük YouTube içerik üreticisi haline gelmesini sağlayan şey neydi? Şans mıydı? Özel bir yetenek mi? Yoksa tamamen farklı bir şey mi? İşin ilginç yanı şu ki MrBeast'in başarısının arkasındaki formül sadece iyi bir YouTuber olmak isteyenler için değil, hangi işi yaparsanız yapın başarılı olmak isteyen herkesin uygulaması gereken bir formül. Ve çok ilginç bir şey. MrBeast çoğu insan benim hayatımı yaşamak istemezdi diyor. Ama neden? Bunu gerçekten anlamak için The Diary of CEO YouTube kanalında 1 saat 43 dakikalık podcast'ı baştan sona izledim. Ve şunu fark ettim. MrBeast sadece bir YouTuber değil. Aynı zamanda inanılmaz bir girişimci. Çünkü bu adam sadece video çekmiyor. Tam anlamıyla beynini başarıya programlamış durumda. Eğer hayatta gerçekten büyük bir şey başarmak istiyorsanız bu anlattığım 5 madde sizin de bakış açınızı değiştirebilir. Ve MrBeast bu podcast'te bunu nasıl yaptığını adım adım anlattı. 1 saat 43 dakika bu röportajı izledim ve gerçekten en önemli 5 maddeyi sizinle paylaşıyor olacağım. O yüzden videonun sonuna kadar izlediğinizden emin olun. Çünkü burada paylaşacağım taktikler tam anlamıyla oyunun kurallarını değiştiriyor. Bu tür içerikleri de daha fazla görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bundan sonra da en iyi girişimcilik ve başarı hikayelerini sizin için araştırmaya devam edeceğim. MrBeast'in başarısının arkasındaki birinci kural, takıntı. Gerçek başarı obsesif olanların olur. Başarıyı gerçekten isteyenler ile onun için her şeyini verenler arasında büyük bir fark var. MrBeast kendisi hakkında şu cümleyi kuruyor. Benim hayatımı kimse yaşamak istemezdi. Çünkü o tam anlamıyla bir takıntı makinesi. Bir hedefe odaklandığında onu başarana kadar hiçbir şey dikkatini dağıtmasına izin vermiyor. Hatta diyor ki bazen bir oyun oynamak istiyorum ama programa bakıyorum ve bunu 4 gün sonra belki yapabilirim diyor. MrBeast'in sözlerinden özellikle bir dikkatimi çok çekti. Açık konuşacağım. Hayatımın büyük bir kısmında mutlu değilim diyor. Şimdi bir düşünelim. Sıfırdan gelip dünyanın en büyük YouTube kanalını kuruyorsunuz. Üzerine yüz milyonlarca dolarlık bir girişim inşa ediyorsunuz ve sonra diyorsunuz ki çoğu zaman mutsuzum. Burada çok büyük bir ders var. Çünkü büyük başarı çoğu zaman büyük bir bedel gerektirir. Tatil yok, hobi yok, boş zaman yok. Her an, her saniye yapılacak bir iş var. Bu yüzden MrBeast başarıyı isteyen ama işin bedelini ödemeye hazır olmayan insanları anlamakta zorlanıyor. Çünkü onun için bu bir seçenek değil. Başarmak zorunda. Bu rahata yer olmayan bir zihin yapısı. Elon Musk da yıllar önce benim beynimde olmak istemezsiniz. Orada sürekli bir şeyler hesaplanıyor, asla durmuyor demişti. Bu ne anlama geliyor? Sürekli yeni fikirler, projeler, çözümler üretiyor. Oturup keyfine bakmak, bir şey yeterince seviyesinde bırakmak diye bir şey onun için yok. Ve MrBeast de tam olarak böyle bir insan. Çoğu insan büyük bir hedefi birkaç hafta boyunca ciddiye alır. Ama MrBeast gibi insanlar yıllarca aynı hedefe odaklanır. Saplantılı disiplin onu dünyanın en büyük YouTuber yaptı. Peki bu yeterli mi? Hayır. Çünkü başarı sadece çalışkan olmakla gelmiyor. Çalıştığın şeyin de gerçekten ilgi çekici olması gerek. Size bir soru. Büyük bir hedef uğruna MrBeast gibi sosyal hayatınızı, eğlencenizi ve hatta mutluluğunuzu feda edebilir miydiniz? Gerçekten büyük bir başarı bu kadar büyük bir bedel ödemeye değer mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bu da bizi ikinci prensibe götürüyor. Mor inek etkisi. Sıradan olan kaybolur. Şimdi bir anlığına yolda yürüdüğünüzü hayal edin. Etrafınızda beyaz ve kahverengi inekler var. Dikkatinizi çeker mi? Hayır. Ama bir anda mor renkli bir inek görseniz, muhtemelen gözlerinizi ondan alamazsınız. İşte MrBeast'in başarısının sırrı tam da burada. Onun videoları bunu daha önce hiç görmedim dedirten türden içerikler ve bu yüzden YouTube'da milyonlarca video varken insanlar onun videolarına tıklamak zorunda hissediyor. Bunu kendisi de fark etmiş ve şunu söylüyor. YouTube kazananın her şeyi aldığı bir oyun. 50 videoda 1 milyon izlenme almak yerine bir videoya 50 milyon izlenme almak daha kolaydır. Çünkü sıradan içerik üretenler unutuluyor. Peki MrBeast bunu nasıl yapıyor? Herkesin yapabileceği içerikler değil, çılgın konseptler hayata geçiriyor. Tüm videolarını bu mümkün mü diye düşündürecek şekilde tasarlıyor. İnsanların paylaşmak ve anlatmak isteyeceği içerikler yapıyor. Ve en önemlisi denemekten asla vazgeçmiyor. Çünkü YouTube'da ya da herhangi bir sektörde başarılı olmak için test etmeli, analiz etmeli ve sürekli yeni şeyler denemelisiniz. Bugün sizler de şu soruyu düşünebilirsiniz. İnternette her gün milyonlarca içerik üretiliyor ama sadece birkaç tanesi gerçekten viral oluyor. Sizce kendi işinizde ya da hayatınızda mor inek etkisini nasıl yaratabilirsiniz? Hatta aklınıza gelen ilginç fikirleri ben de duymak isterim. Yorumlarda paylaşabilirsiniz ve bence cidden düşünmesi ve
ve bulması zor bir konu. İşte bu da üçüncü prensibi ortaya çıkartıyor. Bilimsel deney kültürü, sürekli test et, geliştir, optimize et. MrBeast'in hayatı bir laboratuvar gibi. Her videosunu bilimsel bir deney gibi ele alıyor. Düşünün, bir YouTube videosu yayınlandıktan sonra bile rahatlamıyor. Tam aksine videonun izlenme istatistiklerini analiz ediyor. İnsanlar hangi saniyede videodan çıkmış? İlk 30 saniyede kaç kişi devam etmiş? Tüm bunları detaylı bir rapor haline getirip ekibiyle şunu konuşuyor. Bu videoda neyi yanlış yaptık? Bir dahaki sefere nasıl daha iyi yapabiliriz? Bunu yapmayan bir içerik üreticisi ya da bir girişimci asla büyüyemez. Çünkü her sektör bir oyundur ve bu oyunun kurallarını anlamayanlar sonunda kaybeder. MrBeast için her şey analiz, test, optimizasyon üzerine kurulu. Ama tüm bunların çalışması için çok önemli bir prensip daha var. 4. Büyük düşünmek. Sınırlarını aşmayanlar asla fark yaratamaz. MrBeast'in en büyük özelliklerinden ne biri de biliyor musunuz? Her zaman daha büyük, daha çılgın ve daha iddialı işler yapması. Diğer YouTuber'lar bu video tutar mı diye düşünürken MrBeast bu video YouTube tarihinin en büyük videosu olur mu diye düşünüyor. Ve bu yüzden bugüne kadar gördüğünüz en büyük projelere imza attı. 100 kişiye 1 milyon dolar dağıttı. Dünyanın en büyük yarışmasını düzenledi. İnsanlara evler, arabalar hediye etti. Binlerce kör insanın gözlerini açtıracak ameliyatlar yaptırdı. Onun için sınırı yok. Ve burada alınması gereken en büyük ders şu: bir işi yapıyorsan neden en iyisini yapmayasın? Sadece kendi küçük dünyanızda başarılı olmaya çalışıyorsanız sadece iyi olabilirsiniz. Ama gerçekten dünyaya bir etki bırakmak istiyorsanız sınırları zorlamak zorundasınız. MrBeast'in YouTube'daki en büyük rakipleri yıllar içinde pes etti. Çünkü onu geçebilecek kadar büyük düşünmediler. Peki ya siz? Yaptığınız işte daha büyük bir vizyona sahip olmanın yollarını arıyor musunuz? Ve son olarak podcast'te dinlediğimde şok olduğum bir prensibe geçiyoruz. 5. Yeni bir sektör inşa etmek. MrBeast'in çikolata markası Feastable ve büyük düşünmenin gücü. MrBeast'i sadece bir YouTuber olarak görenler onun işini tam anlamıyla kavrayamıyor. Çünkü o yalnızca video üreten biri değil. Milyar dolarlık bir girişim inşa eden bir vizyoner. Bunu en net görebileceğimiz yer Feastable. Feastable basit bir çikolata markası değil. Tam anlamıyla çikolata sektörüne meydan okuyan bir proje. Çünkü MrBeast ben de çikolata satayım diye bu işe girmedi. Başlangıçta amacı hayranları için kaliteli ve lezzetli çikolata markası oluşturmaktı. İşin içine girdikçe bu sektörün karanlık yüzüyle karşılaştı. Bugün dünya üzerinde 1,5 milyon çocuk kakao tarlalarında çalışıyor. Çünkü büyük markalar en düşük maliyetle en yüksek karı elde etmek için iş gücünü mümkün olduğunca ucuza mal etmek istiyor. Ve MrBeast bu dev şirketlere bu soruyu soruyor: neden çocuk işçiliğiyle üretilen kakao kullanıyorsunuz? Aldığı cevap inanılmaz: bu hep böyleydi, değiştiremeyiz. İşte tam da bu noktada Feastable doğdu. Çünkü MrBeast hep böyleydi diyen insanlara karşı bu durumun farklı olabileceğini göstermek istedi. Bugüne kadar her sektörde büyük değişimler, cesur girişimcilerin bunu daha iyi yapabiliriz demesiyle başladı. Hatta Elon Musk otomobil endüstrisine adım attığında dev şirketler elektrikli arabaların geleceği olduğuna inanmıyordu. Ama Tesla'yı kurarak bu araçların mümkün olduğunu dünyaya kanıtladı. Ve sonunda diğer otomobil şirketleri de mecburen elektrikli araçlara yönelmek zorunda kaldı. MrBeast'in çikolata sektöründe de yapmak istediği şey tam olarak bu. Eğer Feastable markası etik üretimle milyar dolarlık bir marka haline gelirse büyük çikolata şirketleri artık şunu diyemeyecek: etik üretim yapmak mümkün değil. Çünkü MrBeast onlara bunun mümkün olduğunu kanıtlamış olacak. Ve bu sadece üretimle ilgili değil. Feastable'ı büyütmek için gösterdiği çaba onun iş anlayışının ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Birçok CEO kendi ürünlerinin raflarda nasıl göründüğüne bile bakmaz. Ama MrBeast 5000 Walmart mağazasına gidip bizzat kontrol ediyor. Sadece bu da değil. Müşterilerin raflarda ürünle nasıl etkileşime geçtiğini görmek için gizli GoPro kameraları yerleştiriyor. Çünkü MrBeast için başarı sadece bir şey üretmek değil, onu sürekli iyileştirmek. Ama onu asıl farklı kılan şey ne biliyor musunuz? Bu işten milyar dolar kazanma potansiyeline sahip olmasına rağmen paranın peşinde olmaması. Bugüne kadar birçok yatırımcı Feastable'ı satın almak için MrBeast'e tekliflerde bulundu. Ama cevabı tabii ki hayır oldu. Çünkü ona göre bir başkası bu markayı satın aldığında ilk yapacağı şey etik üretimi iptal edip kar marjını arttırmak olacak. Ve bunu asla istemiyor. Çünkü onun amacı sadece bir çikolata markası kurmak değil, tüm sektörü değiştirmek. İşte MrBeast'in başarısının altında yatan temel fark burada. Diğerleri bu işten nasıl para kazanırım diye düşünürken o bu
bu sektörü nasıl dönüştürebilirim diye soruyor. Ve işte büyük oynamanın gerçek tanımı bu. Peki sizce MrBeast büyük şirketlerin çözülemez dediği çocuk işçiliği sorununu gerçekten çözebilir mi? Yoksa bu dev markalar kadar güçlü olmadığı için bir noktada pes etmek zorunda mı kalacak? Bu konuyla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bugün MrBeast'in dünyanın en büyük YouTuber'ı ve girişimcilerinden biri olmasını sağlayan 5 prensibini öğrendik. Takıntılı derecede odaklan, içeriğine veya işine mor inek etkisi kat. Her adımda test et, analiz yap ve optimize et. Küçük düşünme, sınırlarını aş ve sektörü değiştirecek kadar büyük oyna. Eğer bu prensipleri kendi hayatınıza uygularsanız hangi işi yaparsanız yapın başarılı olabilirsiniz. Bunları ben MrBeast'in 1 saat 43 dakikalık podcast'inden öğrendim. Gerçek başarı sadece büyük düşünmekle değil, o fikri hayata geçirmekle gelir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? MrBeast'in başarı formülü hakkında en çok hangi prensip sizi etkiledi? Ve sizce hangi sektörde böyle radikal bir değişim yaratılmalı? Fikirlerinizi yorumlara yazın, beraber tartışalım. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz büyük ihtimalle siz de kendinizi geliştirmek ve başarıya ulaşmak istiyorsunuz. Eğer böyle içeriklerin devamını görmek istiyorsanız beğen tuşuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Çünkü ben sizin için en büyük girişimcilik ve başarı hikayelerini araştırmaya devam ediyor olacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.